Suriye'deki Kürt bölgesel özerk yapının sonuna gelindi. Çünkü Suriye ordusu tanklarıyla birlikte Rakka'ya girdi. Kürt kontrolündeki ülkenin en önemli petrol ve gaz sahaları da Suriye tarafından ele geçirildi. Bu Suriye için şu anlama geliyor: ekonomi artık daha güvende. Sadece bu da değil, su, elektrik ve toplumun ihtiyaç duyduğu her şey güvence altında. Suriye'nin istikrarlı bir devlet yapısına dönüşebilmesi için tüm bunların muallaklıktan çıkarak kendisine ait olması gerekiyordu ve Suriye bunu neredeyse başarmak üzere. Öte yandan geçtiğimiz hafta Başkan Şara tarihi bir adım atarak Kürt Suriye vatandaşlarına tam vatandaşlık ve dil hakları tanımıştı. Dünse Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki başkan Suriye topraklarının birliğini ve bağımsızlığını korumanın önemini vurgularken istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm çabaları desteklediklerini belirttiler. Sırtını ABD'ye dayayanlar umduğu desteği bulamıyor. Öte yandan Irak'taki ABD askerleri de ülkeyi terk etmeyi sürdürüyor. Peki tüm bunları nasıl yorumlamak gerekiyor? Suriye ve Irak'ta yaşayan Türkmenlerin kaderi ne olacak? Videoyu beğendiysen analizime başlıyorum ama bugün ağırlıklı olarak Türkmeneli'ni ve Türkmeneli Türklerini konuşacağız. Halep, Kerkük, Süleymaniye ve Musul gibi şehirler Türkmeneli'nin birer parçası. Türkmeneli dediğimiz yerse Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan önemli bir lokasyona sahip. Bu bölgeler aynı zamanda Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alıyor ve tahmin edebileceğiniz gibi petrol zengini bir coğrafyaya yayılıyor. Fakat bu zamana kadar bu kaynaklardan Türkmenler neredeyse hiç yararlanmıyordu. Çünkü Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi Kürt kontrolüne bırakılmış durumdaydı. Ancak şu son günlerde özellikle de Suriye haritası neredeyse yeniden şekillendi. Dolayısıyla Türkmeneli bölgesini de hatırlatmakta fayda gördüm. O yüzden Atatürk'ün ömrüm yeterse geri alacağım dediği bu şehirler arasında Batum, Batı Trakya, Musul, Halep, Kerkük, Hatay, Kıbrıs ve Süleymaniye'nin olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Halep, Kerkük ve Musul bu şehirlerin hepsi Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alıyordu. Türkiye güney sınırlarında Halep ve Musul gibi bölgeler üzerinde hak iddia ediyordu. Ancak Osmanlı'nın imzalamış olduğu Sevr Anlaşması güney sınırlarında Türkiye'nin iddialarını reddederek bu toprakları Fransa'ya bırakmayı öngörüyordu. Buna rağmen Sevr, Türk toplumu tarafınca kabul görmemiş bir anlaşmaydı. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı sırasında Fransa ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Anlaşması imzalandı. Böylece Türkiye ile Fransa arasında bugünkü Türkiye-Suriye sınırı çizildi. Hatay bölgesi ya da o dönemki adıyla İskenderun sancağı Fransa'nın mandası altındaki Suriye'ye bırakıldı. Ancak Hatay özel bir statüye sahipti. Türk kültürü ve yaşamını koruyabilecek özelliğe sahipti. Bu konuyu özellikle vurguluyorum çünkü bahsetmiş olduğum bu imkanlar Türkmenlerin yaşamış olduğu Halep, Kerkük ve Musul gibi şehirlere tanınmadı. Buna binaen İsmet İnönü Lozan'da şöyle bir konuşma gerçekleştirdi. Musul vilayetinde yerleşik nüfusun büyük kısmını Türkler ve Kürtler oluşturmaktadır. İngilizlerin Musul'da yaşayan Türkmenlerin İstanbul Türkçesi konuşmadıkları için Türk sayılmayacağını öne sürmeleri çok manasızdır. Çünkü Anadolu Türkü de İstanbul şivesi konuşmaz ve Türkmen olarak nitelendirilir. İngilizler Kürtlerin İran kökenli olduklarını ileri sürseler de Kürtler Turan kökenlidir. Her ne kadar Türklerden farklı bir dil konuşsalar da aynı gelenek göreneklere ve inanca sahiplerdir. Anadolu'daki Kürtler hem 1. Dünya Savaşı'nda hem de Kurtuluş Savaşı'nda Türklerle tam bir dayanışma içerisindeydi. Çünkü Türkiye, Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de devletidir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bugün Suriye için benzer cümleleri kuruyor. Şimdi gelin Lord Curzon o dönem neler söylemiş daha yakından bakalım. Müttefik devletler 1. Dünya Savaşı'nı kazanmışlardır ve bu nedenle Osmanlı Devleti'nin Musul topraklarının kendisine bırakılmasını istemesi ciddiye alınamaz. Musul, yüzyıllarca süren Türk işgali boyunca bile Arap karakterini yitirmemiştir. Kürtler İsmet Paşa'nın iddia ettiği gibi Turan değil İran asıllılardır ve bir tür İran dili konuşmaktadırlar.
Gelenek görenekleri Türklerden o kadar farklıdır ki her zaman bir Türk'ü Kürt'ten ayırt etmek mümkündür. Kısacası Kürtler Türklerden hoşnut değildir ve özerklik istemektedirler. İngiliz hükümeti Kürtlere özerklik verecek ve kendi dillerinde okulları olacaktır. Eğer Musul Türklere bırakılacak olursa Türkler savaşçı bir millet olduklarından dolayı Arap devletini baskı altında tutup bu devletin yok olmasına neden olacaklardır. Gördüğünüz gibi o günden bugüne hiçbir şey değişmedi. İngilizlerin mirasını Amerikalılar aldı, belli bir süre Suriye'deki ve Irak'taki Kürtleri oyaladılar. Ama değişen hiçbir şey olmadı. Bizden koparılan misaki milli sınırları içerisinde yer alan o bölgeler bugün Suriye kontrolü altında ve Amerika günden güne bölgeden çekileceğine dair sinyaller veriyor. Bir dünden anlatıyorum, bir bugünden, o yüzden kafanız karışıyor olabilir ama şu da bir gerçek ki arkadaşlar, geçmişi, tarihi, maziyi bilmeyenler bugünü asla anlayamaz. O yüzden şimdi anlatımıma dünden devam edecek şekilde devam ediyorum. Lord Curzon ve İsmet İnönü'nün karşılıklı sözlerinden sonra bir süre sessizlik oldu ve bu sessizlik yaklaşık 9 ay sürdü. Aradan geçen zaman sürecinde Şeyh Said ayaklanması yaşandı. Bu isyan İngilizler tarafından koz olarak kullanıldı ve ardından Milletler Cemiyeti Musul sorununu çözmek amacıyla tarafsız ülkelerden oluşan bir komisyon oluşturdu. Brüksel hattı olarak adlandırılan geçici bir sınır çizildi. Musul'un kuzeyinde yer alan bölgeler Türkiye'ye, güneyi ise Irak'a bırakıldı. Komisyonun bu bölgede yapmış olduğu araştırmalar sonucunda da küçük bir rapor yayınlandı. Musul'da 11. yüzyıldan itibaren süregelen Türk egemenliği tespit edilmiştir. Ancak bölge halkı ticaret açısından daha çok Irak ve Suriye ile ilişkiler kurmuş durumda ve ne Türkiye'ye ne de Irak'a katılma konusunda belirgin bir istek göstermiyor. Bu nedenle Brüksel hattının güney kısmının Irak'a, kuzey kısmının ise Türkiye'ye bırakılması uygun bulunmuştur. Eğer manda yönetimi sona erdiğinde Kürtlere özerklik verilmezse halkın Irak yerine Türkiye'ye katılmayı tercih edebileceği düşünülmüştür. Bu durumda Musul'un Türkiye'ye, Kerkük'ün ise Irak'a bırakılması öngörülmüştür. İşte tüm bu yaşananlardan sonra Halep, Kerkük, Süleymaniye ve Musul gibi şehirler Türkiye'nin toprakları dışında kaldı. Bu sebeple yüz binlerce Türkmen ana yurtlarından kopmuş bir vaziyette 100 yıldan fazla bir zamandır başka bayraklar altında yaşamak zorunda kaldı. Irak, manda yönetiminden kurtularak bağımsızlığını kazanmasıyla Türkiye'nin Musul ve Kerkük üzerindeki hak iddiası tamamen sona erdi. Böylece Irak'ta yer alan bütün etnik kökenlerin kendilerine ait geleneklerini ve haklarını özgürce yaşayabileceklerini ifade ediyorlardı. Elbette Türkmenler de bu fırsatlardan istifade edeceğini düşünüyordu ama gelin görün ki öyle olmadı. Bu dönemlerde Moskova'da sürgünde olan Mustafa Barzani Irak'a dönüş yaptı. Kürtler Kerkük üzerinde egemenliğe sahip olmak istiyordu. Cumhuriyet'in 1. yılı kutlanmaya yakınken Kerkük'te silah sesleri duyuldu. Ve bu silahlar doğrudan Türkmenlerin üzerine çevrilmişti. 3 gün süren bu katliamda binlerce Türkmen ne yazık ki hayatını kaybetti. İnanın bana anlatılacak daha çok vahşet var. Ama hem YouTube kuralları gereği hem de başka şeylerden ötürü bu konulara detaylıca giremeyeceğim. Dilerseniz kolay bir araştırma yaparak tarihi kayıtlarıyla birlikte hepsini bulabilirsiniz. Ne olur bunun için biraz çaba harcayın. 14 Temmuz 1959 yılında başlayan Kerkük soykırımı boyunca ne yazık ki Türkmenler çeşitli işkencelere maruz kaldı. 1980 ve 1991 yılında yaşanan olaylar sonucunda birçok Türkmen lider Türklerin artığı diye dışlanarak katledildi. Bu olaylar sadece Irak toprakları içerisinde yaşanmadı. Benzer durumlar Suriye sınırı içerisinde kalan Türkmenler için de geçerliydi. Esad rejiminin kurulmasıyla birlikte Türkmenlere yönelik asimilasyon süreci başlamıştı. 2011 yılında başlayan iç savaşla birlikte ana hedef haline geldiler. Köyleri ve şehirleri harap edildi. Aslında Esad'lardan önce Türkmenler Suriye siyasetinde aktif bir rol alıyordu. Ahmet Nami, Sübhi Bereket, Edip Çiçekli gibi isimler Suriye'de başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleri yapmıştı. Bunlar şaşılacak şeyler değil arkadaşlar. Sadece yeterince tarihinizi bilmiyorsunuz. Unutmayın, Suriye'de milyonlarca Türkmen yaşıyordu ve tüm bu asimilasyon sürecine rağmen hala varlıklarını korudular.
Konudan uzaklaşmadan anlatmış olduğum şeyleri bir bütünlükle toplayacak olursam Suriye'de yaşanan son olaylar ülkemizde heyecanla karşılanıyor. Dolayısıyla kısa da olsa bu konular hakkında fikirlerimi beyan etmek istiyorum. Esad rejimi insanlık suçu işleyen ve kendi halkına zulmeden bir rejimdi. Bu nedenle düştüğü için gerçekten çok mutlu oldum. Şara yönetimi ise şu ana kadar başarılı gidiyor gibi görünüyor. Ancak gerçekten Türkiye destekli bir hükümet kurulacaksa Türkmenlere hak ettikleri itibar ve hakların iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerek Suriye'nin, gerek İran'ın, gerekse Irak'ın yani komşularımızın toprak bütünlüğünden yanayım. Ama İran'daki Türklerin Suriye ve Irak'taki Türkmenlerin de sesi olmak isterim. Örneğin Irak'ta Türkmenlerin tahmini nüfusu 2,5-3 milyon arasında ve yerleşimleri kuzeyden güneye doğru Musul, Talefer, Kerkük, Kifre hattı boyunca yoğunlaşıyor. Kerkük ise Türkmenlerin hem nüfus hem de kültürel merkezi konumunda. Suriye'de ise savaş öncesi 1,5-2 milyon civarında olduğu tahmin edilen Türkmen nüfusu özellikle Halep ve çevresi, Cerablus ve Elbap gibi kuzey yerleşimlerde yaşıyor. İç savaşla birlikte bu nüfusun önemli bir kısmı Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelere göç etmek zorunda kalmıştı. Onlar şu anda itibar iadesi bekliyorlar. Peki siz Suriye ve Irak'ta yaşanan son olaylar hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve beni desteklemek için videoyu beğenmeyi unutmayın. 200 bin yolunda kanala abone olabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.